Değerli meslektaşlarım merhaba, ben Melih Şengül. Bir duyuru yapmak istiyorum. Bu duyuru da bir kursun duyurusu ya da bir akademinin kuruluşunun duyurusu diyebilirim. Bunu duyurmadan evvel neden böyle bir video çekmeye ihtiyacı duydum onu söyleyeyim. Zaten kuruluşumuzun yani kursumuzun ya da bir akademi çatısı altında toplamaya çalıştığımız yeni bu eğitim müfredatının belirlenmesinin sebebi, bu videoyu yapmamın sebebi bazı sorunlara değinmek mesleğimizle alakalı. Günümüzde ülkemizde gitgide artan şekilde mezuniyet sonrası eğitim ihtiyacı var. Ve bu eğitimin artık kemikleşmiş olan üniversitedeki klasik müfredatın dışında olmasının vaktinin gelip geçtiğini düşünüyorum. Güncel olarak dünyadaki gelişmelerin anında bu eğitim müfredatına girdiği şekilde bir eğitim anlayışı benimseyen bir akademi çatısı altında kendi adıma öncelikle bir protez uzmanı olarak biyofonksiyonel oklüzyon kursu duyurusu yapacağım size. Neden böyle bir ihtiyaç duydum? Neden böyle bir video çekiyorum şu an? Sebebi şu anda mevcut diş hekimliği sektörüne, kendi çalışma şeklimize, klinik yönetim şeklimize, öğrencileri eğitme şeklimize baktığımda ve bu eğitimde tabii ki bir ehliyet almak gibi öğrencilere diş hekimliği yapabilmeleri adına bir ehliyet veriyoruz. Bunun için tabii ki klasik müfredatın, klasik literatüre, bilimsel kanıtlara dayalı bir diş hekimliği öğretiliyor. Temelde uygulama yapma öğretiliyor. Ancak branşlaşmış olan ve çok fazla branşlara ayrılmış olan bütün bir tıp camiasında branşların birbirinden çok fazla kopuk olduğu, her branşın içerisinde sadece o branşa ait eğitimlerin verildiği bir anlayışa geldi. Bu sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada da böyle. Bu benim yani 25 yıllık klinik deneyimlerimde ve ondan önce bir diş teknisyeni olarak daha evveliyata dayanan, yani okul yıllarıma dayanan bilgi birikimime göre bir takım eksikler barındırıyor bünyesinde ve bazı şeyleri mecburen görmezden gelebiliyoruz ve bazı şeyleri tam olarak özümsemeden bazı sorunların üstünü örterek tedaviler yapmaya çalışabiliyoruz. Ben bu konuda misyon edindiğim bir anlayışla uzun yıllardır üzerine çalışarak ekleye bir biyofonksiyonel diş hekimliği kursu hazırlamıştım. Öncelikle bu biyofonksiyonel oklüzyon kursunu hazırlarken ve bunun üzerine çalışmalar yaparken bu konudaki birikimlerimi paylaştığım konuşmalarımda, katıldığım kongrelerdeki seminerlerimde ya da çektiğim videolarda nerede anlattıysam orada beni dinleyen ve buna aşırı ilgi gösteren, buna gerçekten bu kadar beni motive ederek ve yaptığım şeyin amacına ulaştığını bana hissettirdiğiniz için hem öğrencilere hem tüm diş hekimlerine buradan teşekkür etmek isterim. Bu sizden aldığım motivasyonla ve yıllar geçtikçe üzerine kata kata artık biriktirdiğim bu bütün dokümanlar ve bilgiler yeni bir müfredat haline geldi diyebilirim. Ve burada amaç olarak edindiğim şey aslında diş hekimliğinin yeniden tanımlanmasıyla başlayan, bizim diş hekimi olarak amacımız aslında nedir? Bir çiğneme sisteminin şifacısı olduğumuz gerçeğinden çıkarak bambaşka artık hani diş hekimi, dişin doktoru ya da dişin hekimi ne artık geldi diyebilirim. Branşlar birbirinden ayrıla. Dişin doktoru ayrı, diş etinin doktoru ayrı, dişin sinirlerinin olduğu kanal tedavisi yapan doktor ayrı, ameliyat yapan doktor ayrı, protez yapan doktor ayrı. Evet, bu branşların birbirinden bağımsız olarak uzmanlaşması tabii ki çok doğru bir şey. Ancak yapılan tedavilerde her branş sadece kendi alanıyla ilgilenerek bütünden, yani insanın bir bütün olmasından biraz uzaklaştı. Ve bu artık biraz müdahale edilmesi gereken bir noktaya geldi bence. Bu mesleğimde çok ciddi olarak sorun olarak gördüğüm bir hal aldı. Özellikle günümüzde teknolojinin gelişmesi, yapay zekanın gelişmesi, birçok yapay zeka motorunun bize bambaşka şekilde eğitildiği ve bize bir takım tedavilerimiz konusunda bazı tavsiyelerde bulunabileceği noktaya geldiğimiz bugün de biz mesleğimizin önemli kısımlarını buraya entegre etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü insan bir bütün ve biz hekimiz. Bu bir kulak burun boğaz doktoru da olsa, göz doktoru da olsa, çiğneme sisteminin doktoru da olsa, nörolog da olsa hepimiz aslında aynı amaca hizmet ediyoruz. Sindirim sistemiyle ilgilenen bir doktorla çiğneme sistemiyle ilgilenen bir doktor birbirinden bu kadar kopuk olmamalı. Diş hekimliğinde bile kendi içimizde dahi dişlerin tamir edilmesiyle ilgili çalışan bir doktorla o dişlerin bozulmasına sebep olan buradaki eklemle ilişkisinin bozulmasından dolayı bir sonuç meydana geldiğinde dişi onaran doktor başka, eklemin bozulmasında ekleme bakan doktor başka oluyor. Bunun bir sorun haline geldiğini düşünüyorum ve bunu yeni bir eğitim anlayışıyla, bütüncül yaklaşımla, neden sonuç ilişkisi ortaya koyarak, neyi neden yaptığımızı anlayacak şekilde bir eğitim anlayışı ortaya koyarak yine farklı branşlardan birçok hekimin interdisipliner dediğimiz, yani birlikte bir arada çalıştığımız ve bu şekilde eğitildiğimiz bir eğitim anlayışına ülke olarak ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Neden ülke olarak ihtiyacımız var?
var. Aslında bütün insanlık adına ihtiyacımız var. Ancak ülkemizde sağlık turizmi gibi inanılmaz yatırımlar yapılmış, inanılmaz büyümeye açık bir sektörde biz fark yaratabiliriz bütün dünyada bambaşka bir rol modeli olabiliriz ülke olarak ve bu fırsatı kaçırmamalıyız diye düşünüyorum. Aynı şekilde bu kadar çok sayıda açılan üniversitelerden yetişen öğrencilerin böyle bir anlayışla yüklenmesi, böyle bir anlayışa mensup olmaları bizi dünyadaki diğer ülkelerin önüne taşıyacaktır. Bu anlamda bunu bir fırsat olarak görüyorum. Misyonumuz aslında basit ama derin bir anlama sahip. Yani hastalarımızın sağlığını, yaşadıkları sorunları önceliğimize alıp onlara yapacağımız tedavilerde onların konforlarını, yaşam kalitelerini en önde tutarak yapacağımız diş hekimliği uygulamasının aslında bedenin bütün her yerini etki eden semptomlardan arındırmak ve onların konforlu bir hayat sürmesi için vazgeçilmez olduğunu kavramak olmalı önceliğimiz. Çünkü beden bir bütün, birbirinden ayrılmaz parçalardan oluşuyor ve biz bu parçaları birbirinden bağımsız şekilde tedavi edemeyiz. Günümüz tıbbında genel olarak tedaviler fark edeceksiniz ki hep sonuçların tedavisi üzerinden yapılıyor. Yani bir rahatsızlık var aslında ama o rahatsızlığın etki ettiği zincirleme bir sebep-sonuç ilişkisine bağlı olarak bir ağrı ya da bir semptom yaşanıyor ve biz hekimler olarak genellikle bu semptomları tedavi ediyoruz. Yani sonuçları tedavi etmekten ziyade sebebi bulmak, sebebi anlamak ve genel olarak yapılacak tedavileri bunun üzerine inşa etmek anlayışına dayalı bir eğitim modeli anlatmak istiyorum sizlere. Kendim bir protez uzmanı olarak bu kursu oluştururken kursun tabii ki içeriği, felsefesi ve dahil olan konseptleri bir araya getirirken bunun anlaşılması öncelikle benim hedefim olduğu için bu yolda birçok sayıda kurs ve eğitim düzenledim ve birçok yerden davet aldım. Bunun için tekrar teşekkür ediyorum. Davet aldığım yerlerde, yaptığım konuşmalarda bana gösterdiğiniz ilgi ve konuya gösterdiğiniz ilgi beni çok onore etti ve açıkçası o motivasyonla bugün size bu videoyu çekiyorum. Yadsınamaz olan aslında çiğneme sisteminin bizim bedenimizin giriş noktası olması ve bu çiğneme sistemindeki fonksiyon aslında bütün bedenimize giren bütün gıdaların, bütün her şeyin başlangıcı niteliğinde. Bunu bir tarafa koyacak olursak, onun dışında diş hekimliği çenelerin birbiriyle ilişkisi açısından aslında tamamen ortopedik bir hekimlik. Yani biz aslında bir ortopedik ilişkiye dayalı bir meslek yürütüyoruz. Bir kere bunun anlaşılmasını istiyorum. Bu kavramlar üzerine inşa ettiğim bu kursta ağzımızın yediğimiz gıdalarla, dışarıdan aldığımız besinlerle sindirim sisteminin bir başlangıcı olarak öğüttüğümüz gıdalarla sindirim sistemimize gönderdiğimiz bütün besinlerin giriş noktası. Bunu hepimiz biliyoruz. Ancak ne kadar anlıyoruz? Çiğneme sisteminin fonksiyonunu ne kadar değerlendiriyoruz? Ve bu fonksiyon çeneleri arası hareketin dinamizmini ne kadar inceliyoruz? Sadece dişin bozukluğuna dışarıdan bakarak orada meydana gelmiş olan rahatsızlıkları dışarıdan gözlemleyerek o rahatsızlığı düzeltmek aslında var olan bir patolojinin taklidi niteliği taşıyor olabilir. Dolayısıyla sistemin fonksiyonel olarak çalışma prensiplerine anlaşıldığı ve bu çalışma prensiplerinin ideal kavramı üzerinden tam olarak doğadaki en iyilerinin ortalaması gibi bir model ortaya koyarak o modelin bizim muayenelerimizde teşhis koyarken karşılaştırdığımız bir ideal olarak ortaya koyduğumuz o modeli aynı zamanda yapacağımız tedavilerde de bir hedef niteliğinde inceleyecek olursak bambaşka sonuçlara ulaşabildiğimizi uzun yıllardır gördüğüm ve göstermeye çalıştığım vakalar üzerinden biriktirmeye çalışıyorum. Aynı zamanda yaptığım bu vakaların klinik kanıtlarını ortaya koyduğum bu kurslarda sizlere bugüne kadar izleyenlere de göstermiş olduğum gibi yıllarca dokümante ettiğim bu vaka örneklerinin klinik kanıtlarıyla aslında dünyada çok da çözümü bulunamayan, sebebi bile bilinemeyen bazı rahatsızlıklara derman olabileceği bir gerçek. Bu doğru tedavi konseptlerini başarabilmek için aslında tamamen birbirine entegre, disiplinler arası bir işbirliği olan bir yaklaşım benimsedik. Ve bu yaklaşımla dijital teknolojileri de buna dahil ederek son teknolojinin en uç noktasındaki kullanabileceğimiz her ne gelişme varsa bunlarla donattığımız bu kursun içeriği bize çok bambaşka bir bakış açısı veriyor. Bugüne kadar özetini izlemiş olduğunuz bu kurs aslında artık içi o kadar dolu hale geldi ki bunu aynı zamanda sadece göstermek, anlatmak değil, nasıl yapılabileceğini, nasıl sizlerin de bu uygulamalarda nereye müdahale edebileceğinizi, ne şekilde müdahale edebileceğinizi muayenesinden en son aşamasına kadar kurslarda 4
ayrı oturuma böldük. Şimdi size kursun biraz içeriğinden bahsetmek istiyorum. Bu kurs diş hekimlerine mesleklerini ve hedeflerini aslında yeniden değerlendirme fırsatı sunuyor. En başta amacımız bu bir kere. Yani biz aslında şifa dağıtan, hastalarımızın birçok rahatsızlığının köküne inerek o rahatsızlığını ortadan kaldıran bir meslek sürdürüyoruz. Çiğneme sistemimizin kapanışı alt çene ve kafa kaidesiyle beraber aslında kilit taşı gibi diyebiliriz. Eklemler üzerinden birbiriyle ilişkide olan bu iki iskelet sisteminin elemanı dişler üzerinden kapansa da dişlerdeki bozukluktan ötürü eklemler vasıtasıyla bir dengesizlik yaratıyor. Bu eklem rahatsızlığı gibi bir sonuca eriştiği takdirde bunu gözlemleyebiliyoruz. Evet, eklemleri de tedavi etmek adına dişleri düzeltiyoruz. Bu bir tarafı işin. Öte yandan zaten dişlerimizin o bozukluğu bedenimizde kafa kaidesinin bozukluğuna neden olduğu için, bu da baş ve boyun ilişkisini etkilediği için, baş boyun ilişkisi etkilendiğinde bu bütün omurgaya sirayet ettiği için skolyozik bazı bozukluklara neden oluyor. Aynı zamanda eklemler üzerindeki aşırı baskıların eklem bölgesindeki yarattığı travmaların, enflamasyonların, yanmaların kulak gibi çok yakın olan bir organ üzerinde semptomları oluyor. Bunlar kulak çınlamaları, baş dönmeleri, vertigo gibi semptomlar. Bunun dışında bütün sindirim sistemimizi inerve eden vagus siniri üzerinde de etkileri olabiliyor. Eklem rahatsızlıklarının ve kapanış bozukluklarının. Yani aslında bütün sindirim sisteminin devamı niteliğinde olan bütün organlarımızı yöneten ve beynimizle iletişimde transferi sağlayan vagus siniri birer tane sinir bizim eklem bölgemize çok yakın geçtiği için buradaki bozukluklar bütün sindirim rahatsızlıklarına da sebep olabilir. Bütün bu ilişkileri, neden sonuç ilişkisini, yani bir ilişki vardır, yoktur, bunu tartışmıyorum, ancak o ilişkiyi görebilmek adına bütün bedeni bir bütün olarak inceleyeceğimiz bir diş hekimliği müfredatına ihtiyacımız var. Bu kursumuzun içeriğinde aynı zamanda hem estetik bir görünüme sahip hem de çiğneme fonksiyonu olarak doğru çiğneme yapan bir bireyin ömür boyu sağlıklı kullanabileceği dişlere nasıl ulaşabiliriz? Bu tedavileri nasıl yapabiliriz ki gerçekten hastamızı sağlıklı bir çiğneme sistemine, sağlıklı bir gülüşe, sağlıklı bir görünüme kavuşturalım. Diş hekimliği tarih boyunca birçok teknik geliştirdi, birçok teknoloji geliştirdi ve bu teknoloji de başka branşlarda kullanıldı. Birçok gelişen teknolojide öncüsü olan diş hekimliği branşı aslında kendi içinde de diğer tıp branşlarında olduğu gibi birçok alana bölüne bundan daha önemlisi bu bölümler ayrılan branşlar da birbirinden ayrıla biraz uzaklaştı ve koptu diyebilirim. Gelinen noktada ise aslında rahatsızlığın kendisini yok etmek yerine rahatsızlığın neden olduğu bazı sonuçları, yani semptomları ortadan kaldırarak kişileri o hastalıkla birlikte yaşatmak amacıyla bir müfredat geliştirildi. Estetik ve fonksiyonel mükemmellik adına disiplinler arası bir iletişim mecburi bir şey ve bizim de bu eğitim anlayışında amaçladığımız, sağlamaya çalıştığımız bu disiplinler arası yüksek iletişim olacaktır. Biyolojik bir diş hekimliği fonksiyonu, yani diş hekimliğinde hiç aşınmamış olan genetik formlarda ideal bir çiğneme sisteminin oluşturulması için tabii ki birçok branştan hekime ihtiyacımız olduğu gibi diş teknisyenlerine ihtiyacımız var. Birçok entegre olması gereken farklı bir takım çalışmasına ihtiyacımız var. Bu takımlar nasıl kurulur, takım çalışması nasıl yapılır ve bu kursa katılabilecek birçok tıbbın alanından kişilerle beraber oluşturduğumuz bu eğitim müfredatından bahsedecek olursak aslında 4 tane oturumdan oluşuyor. İlk başta işin alfabesine dönmek istiyoruz, başa dönmek istiyoruz ve aslında birinci sınıf konusu olan dişlerin anatomisi ve morfolojisi. Anatomi ve morfolojisini daha detaylı olarak göreceğimiz kursun ilk oturumunda dişlerin yapısı, farklı türleri ve fonksiyonları, yani dişin formunu ve fonksiyonunu görürken onun her bir detayının aslında fonksiyon olarak varlık sebebi, ne işe yaradığı üzerine bu morfoloji dersinin tekrardan işliyor olacağız. Diş morfolojisindeki varyasyonlardan da bahsediyor olacağız, ancak yine de diş morfolojisindeki o morfolojik yapının ne amaçla, ne şekilde fonksiyon gördüğü ve tam olarak varlık sebebinin ne olduğunu anlatmaya odaklandık. Ve ideal olan, hiç aşınmamış formda, tam genetik formlara sahip bu dişlerin ideal şekilde dizilmelerinden oluşan ideal çiğneme sistemini bize sunan bir biyolojik model üzerinden çalışmamızı sürdüreceğiz. Ve bunun alternatifleri üzerinden çiğneme sisteminin farklı biyomekanik, fonksiyonel işlevselliğini ortaya koyacağız. Elbette ki kursumuzda işin temeli, girişi anlatıldıktan sonra bizim ilk önce başlamamız gereken nokta ayrıntılı muayene ve ilk hasta görüşü sırasında biz nelere bakmamız gerektiği konusunda aldığımız kayıtlar
kayıtlardan tutun da çiğneme analizi gibi, postür analizi gibi ve doğru kayıtların toplanması gibi. Kapanışı durağan değil, tamamen dinamik olarak çiğneme ve fonksiyon sırasında çalışırken gözümüzden tamamıyla kaçan ve aslında birçok yaptığımız hatanın da sebebi olan bazı unsurları değerlendireceğiz birlikte. Bunu öğreneceğiz. Bunun dışında görüntüleme, fotoğraflama, dokümantasyon gibi alanları ve bütün bu tanısal süreçleri ortaya koyacağımız bir ilk bölümümüz var. Bu ilk bölümde aslında amacımız biyofonksiyonel ve biyoestetik diş hekimliğinde bunun felsefesini ve prensiplerini anlamak olacaktır. Bu kavramlar üzerinden çalışmaya başladıkça, bunları öğrendikçe bunun üzerine morfolojik yapının yeri nedir o ortaya çıkacak ve bunun üzerine biz tümevarım şeklinde dişlerden başlayarak nöromüsküler sistem, yani sinir iletimi ve beyinle kaslar arasındaki koordinasyonun dişler üzerindeki yarattığı etki ve dişlerin aslında sebep olduğu eklemin çalışma prensibi. Yani dişler aslında fonksiyon görürken bir yandan eklem fonksiyon görüyor. Eklemin bir hareketi var. Biz bütün bu hareketi fonksiyonu sırasında ele aldığımızda birbiriyle olan ilişkiyi ortaya koymuş olacağız, görmüş olacağız. Bunu detaylı bir inceleme süreci ve anlama süreci gerektiriyor. Bu kursu alan bireyler için her bir çiğneme sisteminin, her bir bireyin nasıl fonksiyon gördüğünü görmek belki de hayatlarında ilk defa hepimiz için gerçekten bütün görüntülemelerle beraber bir birey nasıl çiğniyor, dişler hangi anda hangi konumda oluyorlar ve onlar hangi konumdayken eklemlerimiz hangi konumda oluyor. Buradaki bütün dokuların fonksiyon sırasında eş zamanlı olarak izleme şansına sahip olduğumuz zaman bizim bir hastayı değerlendirirken ne kadar farklı yorumlar yapabileceğimiz ortaya çıkmış oluyor. İkinci oturumda ise pratikte uygulama aşamalarına geçiyor olacağız. Burada en önemli şey interdisipliner çalışma prensiplerinin ortaya koyulması. Yani bir disiplinler arası ilişki nasıl olmalı? Her branş sadece kendi penceresinden duruma bakarak bir tedavi planı çıkartıp tedavi yapması yerine başka branştan kişilerle beraber bir tedavi planı çıkarması anlayışını gösteriyor olacağız. Aslında bir diş hekimine başvuran bir hasta, örnek verecek olursam, her branşta farklı kişiler tarafından farklı şekilde değerlendiriliyor ve farklı bir tedavi planı ortaya çıkabiliyor. Kişilerin gerçek rahatsızlıklarının gerçek tedavisinin ne olduğunu ortaya koymak adına birçok branşın fikrine ihtiyacımız var. Ben bir gülüş tasarımı yaparken bir diş eti problemi, diş etleri çok görünen bir hastada kendi adıma gülüş tasarımı yapacaksam bir protez uzmanı olarak diş etlerinin çok görünmesinden rahatsız olabilirim ve o diş etlerinin krom boylarını uzatmak benim için bir protez uzmanı olarak en hızlı, en pratik çözüm olabilir. Ancak sadece fotoğrafa bakarak yaptığım bu değerlendirme belki de bir ortognatik cerrahi durumu gerektiren bir vakada sadece bir fotoğraftan bir protetik planlama yapmama sebep olmuş olabilir. Aslında belki ortodontik bir tedaviyle de çözülmesi daha uygun olacak bir diastema vakasında ben sadece restoratif bir bakış açısıyla kendi bildiğim işi yapmak yoluna gidebilirim. Ancak interdisipliner yaklaşımda hangi unsurun hangi şekilde tedavi edilmesinin ideal olacağı, bunun alternatiflerinin ne olabileceği konusunda ortak fikir ortaya koymak gibi bir yolla interdisipliner anlayışın temel bu kavramın ortaya konması seansımızla başlayan bu ikinci oturumda çiğneme sistemini rehabilite etmek üzere işte bu denge bozukluğunu, çiğneme sistemindeki meydana gelmiş olan bozuklukları düzeltmek adına bir kere bütün sistemi rahatlatmak, bütün kasları rahatlatmak, nötralize etmek, ideal konuma getirmek için kullandığımız splintlerin nasıl yapıldığı, oklüzler uyumlamaların nasıl yapıldığı, yani bir oklüzyonun kontrolünün nasıl yapıldığı, bütün bir randevuların nasıl planlanması gerektiğini ve bu ortopedik ilişkiyi düzenlerken bizim olmazsa olmazımız fizyoterapi entegrasyonunun nasıl olacağını, kranyo-mandibüler ilişkiyi tahsis edeceğimiz aslında her işlemde aslında kranyo-servikal ilişkiyi nasıl etkilediğimiz ve bu kranyo-mandibüler ilişki üzerinde, kapanış ilişkisi üzerinde bir değişiklik yapacaksak bunun kranyo-servikal ilişki üzerinde nasıl etkiler olduğunu görüp işte burada da o ilişkiyi de değerlendireceğimiz o interdisipliner anlayışta bir fizyoterapi entegrasyonu, çiğneme sistemi üzerindeki aşırı yüklerin tespit edilmesinin yolları, ağrı kaynaklarının belirlenmesi, bunun dışında da temporomandibüler eklemin ideal hareketinin sağlanması gibi burada vereceğimiz bazı egzersizler nedir, kaslar üzerinde neler yapabiliriz, bütüncül bir anlayışla öncelikle çiğneme sisteminin rahatlatılması ve çeneler arası ilişkinin ideal şekilde konumlanmasını sağlayacağımız birinci faz kısmının tedavisini anlattığımız bu ikinci oturumumuz aynı zamanda vakalar eşliğinde de ve tartışmalar eşliğinde de ilerliyor olacaktır. Bu birinci oturumda anlatılan temel biyofonksiyonel ve biyoestetik prensipler tabii ki yeniden gözden geçirilmesi
verilmesi gerekecektir ve disiplinler arası anlayışın bu oturumda artık ne olduğunu kavramsal olarak konuşuyor olacağız. Tam olarak 2 gün boyunca. Evet, 3. oturumda ise bu sabitlediğimiz, dengelediğimiz oklüzal kontakların, yani vücudun işte o denge balans noktası olarak kabul ettiğimiz dişlerin kapanış mekanizmasının ve fonksiyonunun artık dişlere transferi inceleniyor. Ve onu incelerken tabii basit ya da karmaşık protetik ya da restoratif tedavi seçenekleri, planlama süreci bunları. Bunları nasıl planlıyoruz? Burada estetik faktörlerin entegrasyonu, fonksiyonun entegrasyonu, biyolojik faktörlerin entegrasyonu var. Onun dışında işte bu artık tedavi yoluna gireceğiz. Artık dişleri kapanışı ortopedik olarak ideal noktaya getirdikten sonra işte burada artık interdisipliner bir ekip kurma süreci başlıyor. Yani biz bir ortodontistle, bir cerrahla beraber mi çalışacağız? Burada cerraha ihtiyaç var mı? Ortodontiye ihtiyaç var mı? Yoksa protezik olarak mı çözülecek sadece gibi. Ondan sonra da bir ideal olarak tabii ki tedavi planlama sürecinde bizim uzun zamandır anlattığım tam fonksiyonel bir mock-up nasıl yapılır? Yani mevcut bir durum var ve bu durumu artık biz finalize edeceğiz. İdeal bir çiğneme sistemi oluşturacağız. Bunun için tam fonksiyonel bir şekilde bir mock-up nasıl oluşturulur? Bu fonksiyonel mock-up'ın amacı nedir? Faydaları nedir? Geleneksel yöntemlerle de, dijital yöntemlerle de bu tam fonksiyonel mock-up'ın oluşturma süreci nasıl işler? Bunu göreceğiz, uygulayacağız, yapacağız, değerlendireceğiz ve tartışacağız üzerinde beraber. Bunun estetik ve fonksiyonel uygunluğunu değerlendirme sürecimiz olacak beraber. Bu hastalar üzerinde tabii ki hastalar bunu kullandığında oradaki uygunluğu açısından bunların değerlendirme sürecini anlatıyor olacağım. Bütün bu tedavi sürecini mock-up üzerinden hastaya gösterme ve o deneyimi yaşatma akabinde de bu preparasyonlar adına, yani dişler üzerinde yapacağımız ağız içi işlemler adına bize nasıl rehberlik ediyor, nelere dikkat ediyor? Bu süreci anlattıktan sonra biz aslında tam fonksiyonel mock-up dediğimiz unsuru hastalara uyguladıktan sonra bunlar üzerinden çiğneme paternlerinin değerlendirmesini yapıyor olacağız. Çiğneme analizi demiştik başta. Çiğneme analizini yatay çiğneme paterni, vertikal çiğneme paterni gibi konseptler üzerine ayırarak iki konsepte de uygun şekilde nasıl bir oklüzyon verilmesi gerektiği konusunda tam olarak bu paternlere uygun son restorasyonların planlanmasını ve bunu tamamlama sürecini anlatıyor olacağız. Akademimiz bünyesinde son oturumun adı da Masterclass. Biyofonksiyonel oklüzyon kursunun Masterclass'ı 4. oturumda daha kısıtlı sayıda katılımcı alıyoruz ve o katılımcılar bizim belirlediğimiz formatlara uygun şekilde, bizim daha önce eğitimlerini verdiğimiz formatlara uygun olacak şekilde 3 tane vakayla katılım gösteriyorlar. Ve biz bu vakalarda detaylı bir şekilde incelemeyi beraber yapıyoruz. Bunların üzerine tartışıyoruz ve tedavi planlamalarında küçük ufak tefek değişiklikler, belki rehberlikler yapma fırsatı buluyoruz. Masterclass adını verdiğimiz bu eğitim ise sadece 3 oturumu tamamlamış katılımcılara açık oluyor. Böylelikle biyofonksiyonel diş hekimliği nedir? Aslında fonksiyon odaklı, fonksiyonu ve estetiği birleştirdiğimiz bir diş hekimliği anlayışının restoratif anlamda, yani diş hekimliğinde protetik, restoratif anlamda benim alanım olan kısımda işin laboratuvar, klinik, işte diagnoz kısımlarının tamamını, diğer branşlarla etkileşimin tamamını gösterdiğimiz A'dan Z'ye bir kurs olarak adını koyabileceğimiz bir birliktelik olacak. Estetik ve fonksiyon birbirinden ayrılamaz bir ikili. Fonksiyonu estetikten bağımsız düşünemeyeceğimiz gibi estetiği de fonksiyondan bağımsız düşünemeyiz. Bu biyofonksiyonel oklüzyon kursunda benim branşım olan restoratif diş hekimliği ya da protetik diş tedavisinde diğer branşlardan faydalanarak bütün o interdisipliner anlayışla beraber hem estetik hem fonksiyonu biyolojik bir varlığın ideal olarak kabul ettiğimiz biyolojik modeller ortaya koyarak tamamen yeni bir anlayışla, bir eğitim anlayışıyla sizlere katmaya çalıştığım bu biyofonksiyonel oklüzyon kursu içerisinde tabii ki bunun ötesinde implant cerrahisi, implant cerrahisinin dışında implant restoratif diş hekimliği. Aslında implantlar bizim diş hekimliğinde kullandığımız bir araç. Bu implantolojinin üzerine katılmış protetik fonksiyonel implantoloji alanına ilgili çok fazla eğitim yok gördüğüm kadarıyla. Fonksiyonel implantoloji alanının da bu kursa entegrasyonu var. Onun ötesinde size söylemek istediğim, bu akademi çatısı altında topladığımız biyofonksiyonel oklüzyon kursunun 4 oturumu dışında biz kursun içeriğinde bu akademi çatısı altında preparasyondan izolasyona kadar implantoloji ve fonksiyonel implantoloji, aynı zamanda implantolojinin iyileşme mekanizması, implantolojinin ortodontide kullanımı, ortodontide cerrahinin kullanımı gibi birçok alana da yayılan şekilde farklı anlayışlarda da kurslarımız olacak bu akademi çatısı altında. Benim bugüne kadar sürdürdüğüm biyofonksiyonel oklüzyon
oklüzyon kursunun genişletilmiş hali ilk etapta bu akademi çatısı altında sizlerle olacak. Bu konuda diş hekimliğinde ihtiyacımız olan, günümüzde çok sayıda yetişen ve klasik bilgilerle yetişen ancak çağın gerekliliklerinin biraz gerisinde kalmaya mahkum olan eğitim anlayışının üzerine mezuniyet sonrası eğitimlerle biz de üstümüze düşen katkıyı vermeye hazırız. Ben kendi adıma biyofonksiyonel oklüzyon kursuyla çağın gerekliliklerine uygun, insan gerçeğine uygun olarak şifa dağıttığımız mesleğimizin özüne biyofonksiyonel oklüzyon kursu adını verdiğim şekilde kendi branşımda katkı vermeye çalışacağım. Hepinize teşekkür ederim.